Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve bazı durumların nedenlerinin önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu söz belki bir çizgi dizi veya animasyon için çok ağır olabilir. Ancak yine de olayın sonuçlarından çok nedenlerine inersek bazı durumları kendimiz ile bağdaştırabiliriz. Bu animasyonlardan bir tanesi neredeyse herkesin karakterlerinden bildiği Çılgın Hırsızlar. Konunun genel hatlarını inceleyeceğimiz bu çizgi dizide Guru adındaki ana kötümüzün ve onun yanında bulunan yardımcı ve arkadaşları olan minyonların hikayelerine bakacağız. Bir de dördüncü filme çok az değineceğiz çünkü ben hayal kırıklığına uğradım. Neyse konuya dönelim. Sonra bunu zaten anlatacağım sizlere. Bir insanın karakter gelişiminde ebeveyn faktörünün ne kadar etkili olduğu, okul ortamında yer alan olayların kişiyi nasıl etkilediği ve sonrasında kişinin dönüştüğü karaktere bir bakacağız. Konunun özeti ise sevmek ve sevilmek iyidir. Çünkü iyileştirici gücü vardır. Eğer şimdiden destek vermek istersen de videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve bana katıl üyesi olarak maddi destek verebilirsin. Ayrıca teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Birçoğunuz Guru karakterini incelediğimizde kötü, acımasız, hırsızlık yapan ve empati yeteneğinden yoksun olarak yorumlamış olabilir. Bakıldığında evet, bu konuda kesinlikle haklısınız. Ama tüm hikaye ne ve Guru karakteri neden kötü sorusunu sormuyorsunuz. Guru karakterini anlayabilmemiz için ilk öncelikle onun motivasyon kaynağına ve geçmişine bakmamız gerekmekte. Guru aslında karakterin soy ismi, gerçek ismi Flonius'tır. Flonius Guru 25 Mayıs 1965 doğumludur. Annesi olan Marlena Guru ile merhum Robert Guru'nun oğludur. Olayın kötü gidişatı anne ve babasının ayrılmasıyla başlar. Çılgın hırsız olaylarından önce Robert köklü bir soydan gelen süper kötü adamdı ve kendisi de kötü adamlar dünyasında efsanevi bir statü kazanmıştı. Karısı Marlena'dan boşandı ve ikisinin de birbirini bir daha görmeyeceğine dair bir anlaşma yaptı. Duru'yu babası, Guru'yu da annesi alarak ayrı ayrı büyütmeye karar verdiler. Duru'yu aldıktan bir süre sonra kariyerini Fridonia'da yaptı. Bu onun tüm Fridonia'daki en büyük domuz çiftliğini almasıydı ki bu sadece gerçek aile işinin kötülüğünü örtbas etmekti. Robert ayrılmış olmasına rağmen gözünü Guru'dan ayırmadı ve onunla ve başarılarıyla çok gurur duyuyordu. Ancak hevesli Duru'dan memnun değildi. Onu fena halde kötülük yapan ancak aile geleneğini canlı tutmakta ısrar eden bir başarısız olarak görüyordu. Robert bilinmeyen nedenlerle belirsiz bir noktada öldü ve mirasını Duru'ya bıraktı. Guru annesiyle büyümeye mahkum edildi. Annesi Guru'dan memnun değildi. Onu takdir etmiyor ve küçümsüyordu. Kendisi tüm bu olaylardan önce her çocuk gibi astronot olmak ve Ay'a gitmek istiyordu. Kendisi oldukça zeki biriydi ve küçük yaşta roketler inşa edebilecek kapasiteye sahipti. Her başarısını paylaşmak için annesiyle konuşur ancak bunun sonucunda hüsrana uğrardı. Annesi olan Marlena ise onu hiç takdir etmez, üstüne motivasyonunu kırar, alay ederdi. Tüm bu başlangıçların yanında Guru, sevilmeyen ve ilgi görmeyen bir ailede büyüyerek karakteristik olarak değişmeye başladı. Okul çağlarında ise sevilmeyen bir çocukluk geçirdi. Aranızdan bazı kişilerin çocukluk dönemlerinde benzer durumlarla karşılaştığını biliyorum. Ne kadar küçük düşürücü ve insanı üzen durumlarla karşılaşıyoruz. Tıpkı Guru gibi bizler de zorbalığa maruz kalıyoruz. Bu durum karşısında Guru kızlara karşı çekingen hale geldi ve hayatı boyunca onlardan uzak durdu. Tekrar benzer durumlarla karşılaşmamak için en iyi yol buydu. Bu kısımda ise zamansal olarak kırılma mevcut çünkü minyonlar ile tanışması 1968 ve 1969 yılları arasına denk gelmekte. Ya Guru karakteri küçük olmasına rağmen aşırı zeki ya da yapımcı şirket zamansal olarak hata etmiş durumda. Neyse, olaya gelecek olursak Guru karakteri hem annesinin etkisi hem de sosyal çevredeki baskı nedeniyle eylemlerini kötüye kullanmaya karar verdi. Küçük yaşta hırsızlığa bulaştı. Bu sıradan şeyler değildi. Bunlardan bir tanesi de İngiltere kraliçesinin tacını çalmak. Bu sayede minyonlar ile tanıştı ve bir nevi onların patronu oldu.
Minyonlar filminde Doktor Neferyo'yu görüyoruz. Kendisi oldukça genç ama tahmini olarak 30'lu yaşlara sahip. Süper kötülerin bulunduğu toplantıda bilim adamı olarak hizmet ediyor ve icat ettiği dondurucu ışınını satmaya çalışıyor. Arkası bizlere karşı dönük halde duran iki kişiye dikkat edin. Birisi Guru, diğeri ise annesi. Doktor Neferyo'nun silahını incelemekteler. Bu kısımda iki farklı teorim var. Minyonlar filmindeki Guru, kraliçenin tacını dondurucu silah ile almıştı. Ya Doktor Neferyo ile tanıştı ve onunla işbirliği yaptı veya satın aldı. Ya da Doktor Neferyo'dan o silahı çaldı. Benim şahsi fikrim ise çaldığı yönünde ama bakalım, bilmiyoruz artık. Tüm bu olaylardan sonra Guru, Minyonlar ve Doktor Neferyo ile uzun yıllar sürecek olan suç silsilesine başladı. Ancak Guru'nun karakter gelişimi sadece bununla sınırlı değildi. Bu zamana dek umursamaz, kötücül, bencil bir hayat sürerken hayatını aldığı 3 yetim kız sayesinde bütünüyle değişti. Bu belki de çok ince bir detay ama Guru'nun evi ilk filmde siyahlar içerisinde. İç karartıcı bir haldeyken kızlar hayatına girdikten sonra ve her yeni filmde renklenmeye başlar. Bu aslında Guru'yu temsil etmekte. O içten içe yalnızlık ve karamsar bir ruh halindeyken hayatı renklenmeye ve güzelleşmeye başlar. Başlarda sevmediği, hatta sonrasında yetimhaneye bırakacak kızları sahiplenir ve onlara baba olur. Ancak bu ailenin en büyük eksikliği bir anne figürüdür. Evet, anne çocuklar için tamamlayıcı bir etken, fakat Guru karakteri yine de yalnızlık içerisinde hayatına devam etmekte. Sevmek ve sevilmenin ne olduğunu bilmiyor. Kızlarına karşı duygusal bir bağ kuruyor olsa da eksik yönü hala daha sol yanı. Bu çok doğru bir örnek olmayacak ancak örnek olarak hayvan sahiplenmek gibi bir durum diyebiliriz. İşte ikinci film ile birlikte bizler Lucy karakterini tanıyoruz. Kendisi çılgın, sevecen ve heyecanlı bir karakter. Onun enerjisi Guru karakterindeki yoksunluğu tamamlıyor. Zaman geçirdikçe birbirlerine karşı duygusal bir bağ kuruyorlar. Başlarda Lucy, Guru'nun kız arkadaşı ayarlama ve ilişki problemlerini çözmeye çalışıyor ancak içten içe ona karşı sevgisini büyütüyor. Bir noktada her yerde onu görüyor ve her anında onu düşünüyor. Bu durum sadece Lucy karakteri için geçerli değil. Aynı şekilde Guru da benzer bir duygu durumu gösteriyor. İkili Çılgın Hırsızlar filmi ile birlikte aşklarına başlıyor. Sizlere ilk filmde Guru'nun evinin siyahlar içerisinde olduğunu söylemiştim. İkinci filmde ise çocukların eklenmesiyle renklenmeye başladığını, üçüncü filmde ise Lucy'nin hayatına girmesiyle birlikte çok daha renkli bir hal aldığını görüyoruz. Üçüncü film ile birlikte aile bağlarının güçlenmesi, Guru ve kardeşi Duru karakterini tanımamız, en önemlisi geçmişiyle alakalı gerçekleri öğrendiğimiz bir olay örgüsüne sahip. Zaten Guru'nun başlangıçtaki hikayesi aslında 3. filmde yer almakta. Babasının yaptıkları, ailesinin ayrılması gibi bilgileri 3. filmde öğreniyoruz. Şimdi gelelim 4. filme. Merak etmeyin, spoiler yok, sadece kişisel yorumumu yapacağım. Bu kısımda bence içeriğin suyunu çıkartmaya çalıştıklarını gördük. Guru'nun bir çocuğu olur ve akabinde gerçekleşen olaylar zincirini bizlere anlatmakta. Animasyonun tek güzel yanı kız arkadaşım ile birlikte izlemek. Diğer taraftan bakacak olursak da çok sıradan bir bölüm. Tüm konuyu toparlayacak olursak da kötü bir insanı bile sevginin gücü sayesinde bambaşka birine dönüştürebilirsiniz. İnsanlar bazen sıkıcıdır, komik olmayan veya konuşkan gelmeyebilir. Ancak düşünün, bir insan neden böyle davranıyor ki? Neden bu şekilde sosyallikten kendini soyutlar? Neden insanlara karşı mesafeli olur? Bu soruları sormadan tıpkı Guru karakteri gibi insanları sorguluyor, tanımadan bilmeden peşin hükümler veriyoruz. Halbuki Guru tüm ketumluğuna rağmen hayatını aldığı insanlarla bambaşka birine dönüşüyor. Evet, geçmişte yaşadığı kötü olaylar yüzünden bu şekilde davranabilir ama sevginin gücü onu değiştiriyor. Bizi dinleyen, anlayan ve sevgisini veren bir insana sahip olduğumuz sürece de hayat yaşamaya değerdir. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve bana katıl üyesi olarak maddi destek verebilirsin. Ayrıca teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.